30 metre yükseklik, sadece iç duvarlarında kullanılan 27 ton saf altın, her biri 34 ton ağırlığında 8 metrelik dev bronz sütunlar, Lübnan'dan ithal edilmiş sedir ağaçlarıyla kaplı duvarlar, 400 tonu aşan temel taşları. Süleyman Mabedi sadece bir dini yapı değildi. O, antik dünyanın gördüğü en pahalı, en görkemli ve teknolojik olarak en zorlayıcı anıttı. 7 yıl süren inşası bilinen tüm rekorları altüst etti ve ardında modern mühendislerin bile tam olarak cevaplayamadığı dev bir soru bıraktı. Bu nasıl mümkün oldu? 3000 yıl önce bugünkü teknoloji olmadan 400 tonluk yani 60 yetişkin fil ağırlığındaki taş bloklar nasıl kesildi, dağlardan nasıl taşındı ve milimetrik bir hassasiyetle nasıl yerleştirildi? Bu sadece bir inşaat hikayesi değil. Bu insan iradesinin sınırlarını ve belki de bizim unuttuğumuz kadim sırları sorgulatan bir gizemdir. Bugün çağların perde arkasında bu imkansız yapının ardındaki sırları, çekilen acıları ve fısıldanan efsaneleri araştırıyoruz. Bu sadece insan emeğinin bir zaferi miydi, yoksa Süleyman'ın emrinde bizim bilmediğimiz başka güçler de var mı? Her şey temelden başlar ve Süleyman'ın mabedinin temeli insanlık tarihinin en büyük mühendislik bulmacalarından biridir. Kutsal Kitap'ın Krallar bölümü 5. bab 17. ayet kullanılan taşlar için özel bir ifade kullanır. Büyük ve değerli taşlar. Arkeologların yaptığı çalışmalar bu değerli taşların 400 tonu aşan devasa kireç taşı blokları olduğunu ortaya koydu. Bu iş için 80.000 adam görevlendirilmişti. Görevleri basitti. Kudüs'ü çevreleyen dağlardaki taş ocaklarından bu devleri çıkarmak. Ancak bu görevi neredeyse imkansız kılan bir kural vardı ve bu kural her şeyi değiştiriyordu. Krallar kitabı 6. bab 7. ayet şöyle der: Mabedin yapımı sırasında kullanılan taşlar ocakta hazırlandığı için yapım alanında ne çekiç ne keser ne de başka bir demir alet sesi duyuldu. Sessizlik. Düşünün, devasa bir inşaat alanı ama mutlak bir sessizlik var. Bu, her bir taşın, her bir açının, her bir yüzeyin kilometrelerce ötedeki taş ocaklarında kusursuzca hazırlanması gerektiği anlamına geliyordu. Bir hata, 400 tonluk bir bloğun çöp olması demekti. Peki bu nasıl yapıldı? Dinamit olmadan, elektrikli testereler olmadan, kullanılan teknik antik ama dahiyaneydi. İşçiler kuru ahşap kamaları kaya boyunca açtıkları deliklere yerleştirip üzerine su döküyorlardı. Genleşen ahşabın yarattığı muazzam basınç, kayayı saatler, bazen günler sonra planlanan hat boyunca temiz bir şekilde ayırıyordu. Gürültü yok, sadece taşın teslim oluşunun boğuk sesi. Ancak resmi tarih insan emeğini ve zekasını anlatırken, Yahudi geleneği ve efsaneler perdenin arkasında başka bir sır fısıldar. Talmud, demir alet yasağını aşmak için Süleyman'ın şeytanların kralı Asmodeus'u esir alarak ondan şamir adlı arpa tanesi büyüklüğünde ama en sert taşı bile sessizce kesebilen mucizevi bir varlığın yerini öğrendiğini anlatır. Tarih bize 10 binlerce işçinin terini ve kanını anlatıyor. Efsaneler ise doğaüstü bir gücün, bizim unuttuğumuz bir yöntemin varlığını, gerçek hangisiydi yoksa ikisi de hikayenin birer parçası mıydı? Taşı kesmek, savaşın sadece ilk perdesiydi. Asıl kabus onu taşımaktı. Bu görev için 70.000 adam ayrılmıştı. Onlar ne taş kesiyor ne de inşaat yapıyordu. Tek görevleri tonlarca ağırlığı kilometrelerce öteye taşımak. Kullandıkları yöntem kağıt üzerinde basit görünüyordu. Toprak rampalar, dev ağaç kütüklerinden silindirler ve insan kolu kalınlığında bitki liflerinden örülmüş halatlar. Yüzlerce adam, bir orkestra şefi gibi tempo tutan bir gözetmenin komutlarıyla aynı anda halatlara asılırdı. Çek, dur, silindirleri ayarla, tekrar çek. Her bir çekişte devasa blok sadece santim santim ilerlerdi. 5 kilometrelik bir mesafe haftalar sürebilirdi. Ancak bu süreç inanılmaz derecede tehlikeliydi. Bitki liflerinden yapılan halatlar sürekli gerilim altında yıpranırdı. Tek bir lifin kopması bir zincirleme reaksiyonu başlatır ve aniden boşalan tonlarca ağırlık bir felakete yol açardı. Kopan bir halat onlarca adamı ileri fırlatır, kontrolünü kaybeden taş ise arkasındaki her şeyi ve herkesi ezerdi. Bu kazalarda ölenlerin hesabı tutulmuyordu. Biri öldüğünde ertesi gün bir başkası onun yerini alırdı. Bu noktada yine o soru akla geliyor. Sadece insan gücüyle bu kadar hassas ve tehlikeli bir operasyon 7 yıl boyunca nasıl sürdürülebildi?
Önceki videomuzda incelediğimiz gibi Kur'an ve diğer gelenekler Süleyman'ın emrinde sadece insanların değil aynı zamanda cinlerin de olduğunu söyler. Bu cinlerin ağır inşaat işlerinde usta olduğu anlatılır. Acaba bu 70 bin insanın arasında hikayelerin kaydetmediği başka türde işçiler de var mıydı? Bu devasa blokları hareket ettiren güç sadece insan kası mıydı? Mabedin sadece iskeleti değil, ruhu da ahşaptandı ve o ahşap dünyanın en kalitelisiydi. Lübnan'ın efsanevi sedir ağaçları, Kudüs'ten 200 kilometre uzakta. Süleyman, Sur Kralı Hiram ile tarihin en büyük ticaret anlaşmalarından birini yaptı. Krallar Kitabı 5. bab bu anlaşmayı detaylandırır. Hiram, sedir ağaçlarını ve uzman oduncuları sağlayacak, Süleyman ise karşılığında her yıl milyonlarca litre buğday ve zeytinyağı ödeyecek. 10 binlerce İsrailli bir aylık vardiyalarla Lübnan dağlarında çalıştı. Dev sedirler kesildikten sonra denize indiriliyor, devasa sallara dönüştürülüp Akdeniz üzerinden Yafa limanına getiriliyordu. Yolculuğun ikinci etabı ise karadaydı. Tonlarca ağırlıktaki her bir kütük 60 kilometrelik zorlu bir yolculukla yine insan gücüyle Kudüs'e taşınıyordu. Bu yolculuk haftalar sürüyor, hastalıklar ve yorgunluk birçok can alıyordu. Mabedin dışı ne kadar heybetliyse içi de bir o kadar göz kamaştırıcıydı. Kutsalların kutsalı odasının duvarları, zemini, tavanı, her yeri kaplayan 27 ton saf altın. Bu iş için Süleyman İsrail dışından özel bir uzman getirdi. Hiram abi, Krallar Kitabı 7. bab onu tunç işlerinde bilge, yetenekli ve bilgili bir adam olarak tanımlar. O, sadece bir zanaatkar değil, antik metalürjinin sırlarına vakıf bir ustaydı. Onun yönetimindeki atölyelerde yüzlerce işçi durmaksızın çalışıyordu. Altın, ateşin karşısında ter döken ustalar tarafından ince plakalara dönüştürülüyor, sonra sedir ağacından yapılmış duvarlara ve devasa melek, keruv, heykellerine kaplanıyordu. Her şey parlıyordu. Mabet sadece bir yapı değil, adeta dev bir mücevherdi. Bu muazzam zenginlik ve ustalık Süleyman'ın krallığının gücünü simgeliyordu. 7 yıl, 2555 gün, 150 binden fazla işçi, 3300 gözetmen ve mutlak sessizlik içinde yükselen bir anıt, Süleyman Mabedi tamamlandığında sadece bir bina değil, insanlık tarihinin en büyük organizasyon başarılarından biriydi. Ancak geriye dönüp baktığımızda hikaye ikiye ayrılıyor. Bir yanda kutsal kitabın anlattığı insan zekasının, disiplininin ve on binlerce işçinin terinin ve kanının eseri olan mühendislik ve lojistik harikası bir yapı var. Bu insan iradesinin nelere kadir olduğunun anıtsal bir kanıtıdır. Diğer yanda ise hem Kur'an'ın hem de Yahudi efsanelerinin fısıldadığı bir sır duruyor. Bu işte yalnız değillerdi. Taşları sessizce kesen şamir, ağır işleri yapan cinler, her şeyi bilen şeytanlar kralı Asmodeus, belki de gerçek. Bu iki anlatının birleştiği yerdedir. Belki de Süleyman'ın asıl dehası sadece insanları değil, bizim anlamadığımız adını cin veya şeytan koyduğumuz başka güçleri de organize etme ve onları medeniyetin hizmetinde kullanma bilgeliğiydi. Belki de mabed sadece insan emeğinin değil, unutulmuş bir gücün de son büyük eseriydi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Süleyman Mabedi'nin inşasındaki asıl sır neydi? Bu sadece insanüstü bir çabanın mı yoksa unutulmuş bir gücün mü eseriydi? Demir alet sesi duyulmaması kuralı sadece dini bir saygı ifadesi miydi yoksa bizim bilmediğimiz sessizlik gerektiren kadim bir inşaat tekniğinin kanıtı mıydı? Ve en önemlisi Süleyman'ın o efsanevi bilgeliği belki de doğanın ve evrenin bizim mucize dediğimiz ama aslında birer yasa olan sırlarına vakıf olması mıydı? Bu imkansız yapı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. İnsanlık tarihinin en görkemli yapısının ardındaki sırları araştırdığımız bu bölümde bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Unutmayın, bazen en sağlam duvarlar en büyük gizemleri saklar. Çağların perdesini aralamaya devam edeceğiz. Yeni bir videoda, yeni bir gizemin peşinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.